Dostlar günaydın. Yanılmıyorsam yürüyüşümün 11. günü. Şu an ben Everest Base Camp'a yaklaşık 8-9 kilometre ötedeyim. Kahvaltımı çok sağlam yapıyorum. Bugün hem Everest Base Camp'ı göreceğiz hem de orada bir tane daha böyle bir rota var. Everest'i çok daha net gören bir yer. Bir tırmanış var. 8 kilometre gideceğiz, 4 kilometre geleceğiz, sonra 3 kilometre gideceğiz, sonra tekrardan 3 kilometre geleceğiz. Yoğun bir gün olacak, yorucu olacak ama hava çok güzel, çok açık. Dün kar yağıyordu, bugün pırıl pırıl. Kahvaltımızı yapalım, hemen yola çıkalım. Dün kaldığım yeri göstereyim. Burasının adı Lobutce. Gorakship'ten önceki son nokta. Gorakship'te Everest'e varmadan, Everest Base Camp'a varmadan önceki son yerleşim yeri. Buranın yüksekliği yaklaşık 5000 metre. Şu karşıda gördüğünüz yerde kaldım. Akşam hava kapattı, kar yağdı, buz tuttu etraf falan derken şu an hava durumu çok iyi. Saat 7:20 geçe yolculuğa koyuluyoruz. Abi çok ilginç bir şey oldu. Yani soğuktan böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum ama ben hiç kamerayı bir yere de çarpmadığıma eminim. Kameranın o video çektiğim ekranı var ya, yani şu arkası çatlamış. Nasıl çatlamış anlamadım. Soğuktan çatlar mı ya? Çok ilginç. Kameranın ekranı çatlak şu an. İnşallah arıza çıkarmaz. Şimdi yolculuğa koyulacağım. Size Everest'le ilgili bilgiler de vereceğim. Bu ana kadar önceki bölümlerde çok bilgiler vermemiştim. Günlük rutin işlerimi, yediğim, konakladığım, yürüdüğüm yollara paylaşmıştım ama bugün biraz daha size detaylı bilgiler de veriyor olacağım. Biraz yola koyulalım, sonra anlatacağım. Şimdi Gorakship'e yürüyeceğiz. Çok zorlu bir yol değil. Yaklaşık 4,5 kilometre. Yaklaşık 200 rakım falan alacağız. 5200'e yakın bir rakıma çıkacağız. Ondan sonra da çantayı bırakacağız dediğim gibi. Ondan sonra bir 3-3,5 kilometre daha yürüyüp Everest Base Camp'a varacağız. 5364 metrede Everest'i selamlayacağız. Bu irtifalar gerçekten insanı çok yoruyor. Gece yatakta böyle 2-3 kere sağa sola dön yapsanız nefes nefese kalıyorsunuz. Böyle gece bazen uyanıyorum, bir bakıyorum böyleyim yani. Yola neredeyse yaklaşık 20 kiloyla çıkmıştım ben. Bir kısmını yedim, bir kısmını da Namche Pazar'da bıraktım. 20 kilodan şu an 10-11 kilo civarına düşmüşümdür. Yaptığım en iyi iş bu oldu, yoksa öyle hayatta yürünmezdi buralar. Lobutche'den Gorakship'e giderken yol hep böyle. En azından şu an yolu yarıladım. 2 kilometreden biraz fazla yürüdüm. Yaklaşık 2,5 kilometre. Bir o kadar daha kaldı. 40 dakikada yürüdüm. Hiç sıkıntı yok yolda. Tek sıkıntı rüzgar çok sert ve soğuk esiyor. Onları haricinde çok kolay yürüyorsunuz. Dünyanın çatısı da iyice yanaştı. Bizde iyice gözükmeye başladı. Molasız 1,5 saatte yürüme kararı almıştım. Yanılmıyorsam hedefime ulaşacağım. Gorakship'te ondan sonra dinleneceğiz yarım saat, 1 saat. Sonra Base Camp'a tekrar hareket edeceğiz. Burada ne hızla yürüyeceğiniz, ne kadar sürede ne kadar irtifa alacağınız aslında kendinizle de alakalı. Kendinizi çözmeniz lazım. Ben kendimi biraz çözdüm. Şu an en fazla 200 rakım alacağız. O yüzden 1,5 saatte 4,5 kilometre bana göre hızlı değildi. Ama bazılarına hızlı gelebiliyor. Çünkü bazı insanlar yolda kusabiliyor. Burada en çok görülen şey 4500-4600'lerden sonra kusmalar. İnsanlar çok kusuyor. Geri dönenler oluyor. Grup geldiyse mecbur çocuğu bekliyorsun. Adam kusuyor. Başı ağrıyor, milletin başı çatlıyor falan. Ben şu ana kadar 2 kere baş ağrısı yaşadım. Allah'tan uzun sürmedi. Yanımda ilaçlarım vardı. Kullandım. Haritadan ben seçememiştim ama böyle bir tırmanış var. Böyle bir irtifada böyle bir tırmanış çok zaman alacaktır. Ucu gözüküyor gibi ama en az 10-15 dakika sürer. Bir de unutmadan şu Nepal hükümetini tebrik etmek istiyorum. Burası 5200'ler civarı. Dağın başı ama plastik ve kağıt atık ayrı ayrı çöp yapmışlar. Binlerce insan yürüyor. İlla ki tek tük yerlerde bir şeyler gördüm ama gerçekten temiz. Abi yolda onlarca 60-70 yaşın üstünde insan gördüm. Şu giden ekipte. Bakın şu arkadaki amca çok rahat 75 yaşında. Çok rahat.
3 bölüm önce ya da 4 bölüm önce hatırlarsanız da bir amca vardı, 84 yaşında yürüyordu. Ya şu amca 70-72 ya ve burada yürüyor. Her şey planladığınız gibi gitmiyor tabii. Son 1,5 kilometre böyle kayalıklardan in çık devam etmeye çalışıyoruz. Ulan az kaldı da Gorakşip'i göremedim daha. Aa, bunlar yokuş aşağı gelirken duramıyor. Hemen kaçmanız lazım. Ah canlarım. Lo. Oh ya. Namaste. Şu an tam 2 saat oldu. 650 metrem kalmış. Yine mola vermedim. Aha, ben böyle yapıyorum. Böyle oturup dinleniyorum ya 5 dakika. Kalkması daha zor. Onu artık sadece kahvaltılar yaparken yapıyorum. Dinleneceğim zaman böyle yürüyorum. Böyle yokuş çıkarken tın. Gorakşip'e bak ya, çok küçükmüş. Ya var ya, cidden şu yolculukta en çok neden nefret ettim dersen şu helikopterlerden ya. Lanet gelsin. Gorakşip'te böyle bir yer. Bir tane ufaktan böyle klinik varmış. Hemen bir yere yerleşelim de çantaları atıp Everest Base Camp'a. Aha, kızma ya. Yine başladık. Tekim diye oda vermiyorlar. Grup alıyorlar galiba. Onlar şöyle hesaplıyor. Şimdi bir odaya, diyelim ki bir oda 1000 rupi. Bir odaya bir kişi tutarsa, yemek de yese ne yapar? 2000 rupi. Ama bir odaya 2 kişi tutarsa 1000 rupi, 2 kişi de biner yemek yese 3000 rupi yapar. Bir kişiye bir odayı kiralayınca onlar zararda olduğunu düşünüyor. O yüzden tek başıma oda bulmakta zorlanıyorum. Dün biz bedavaya kalmışız 700 rupi. Bir kişi 2000 rupi. Yemekler 1000 rupiden başlıyor. En ucuz çay 250 rupiden başlıyor. Şuralarda bir yerlerde internet çekiyor. Ensel var ya, onu haber vereyim size. How many day? It's been the 18th day. 18 days. Non-stop. Lukla Pazar start? Start Lukla, yeah. So good. You are so strong. Thank you. Really so strong. Okay. No, pretty happy. These guys. Adama bak ya, 18 gündür yürüyormuş. Helal. Cheers. Good luck. Cheers, good luck, thank you sir. Sormadım yaşına, ayıp olur belki de. Amcamız da 67, 68 belki 70 var. Ben orada oturuyordu, samimiyeti o da orada. Lan dedi, ne kadar güzel giyinmişsin, renklerin çok güzel. Enerji verdi bana dedi. Sir, do you have room? No. I'm Sherpa, Nepali, not problem. Huh? Are you Nepali? No, normal I am Turkey, but my look, Yeah. my face Nepali, not Same problem. like in Nepali. I'm cheaper room is okay, not problem. I inside sleepy. Everything not good. I'm not problem. Are you okay? I am okay. Everything normal. Okay. Do you know which one Sherpa home? Yeah. Just see your Sherpa home. You can see other hotel. They are so expensive, brother. I see cheaper room. Yeah. Bu taraf çok hareketli ya. Kalacak yer ayarladım. 500 rupi. Yani orada yemek yersen 500 rupi. Yemekler de işte 800-1000 rupi civarında. Şimdi Base Camp'a doğru yola çıkıyorum. Eğer Base Camp'tan erken dönersek başka bir tepe daha var. Oraya da çıkacağız. Bu bir tane adam fenalaştı. Böyle salya sumuk kusuyordu. Sonra helikopterle adamı aldılar götürdüler.
Abi çok riskli bir yerde işte burası. Yani şöyle bir şey var. Araba yok, hani en yakın araba günlerce yürümeniz lazım. Ya da ne bileyim eşeğe işte atlara şarpalara falan binseniz yani günlerce sürer sizin şehre varmanız. Mecbur buraya helikopter geliyor işte, sizi alıp götürüyor. Ya da Everest Base Camp'a tırmanmışlar. Artık işleri bitmiş mesela insanların. Şey yapıyorlar. Ben tamamladım diyorlar. Buradan Lugla'ya, Namça Pazarı falan helikopter kiralıyorlar. Böyle gruplar var. 8-10 kişilik grupları kiralayınca galiba bu helikopter ucuza geliyor. Vay be, yürü yürü dünyanın çatısına vardık arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan söyleyeyim. Everest Base Camp başka bir şey, Everest zirvesi başka bir şey. Everest Base Camp çok rüzgar var ya. İnşallah kameraya gelmiyordur. Everest Base Camp dediğimiz yer aslında hem benim gibi trekkingçilerin hem de Everest'in zirvesine 8800 metreye tırmanmadan önce o tırmanışçıların Everest Base Camp'a gelip aklimatize oldukları, yani yüksek irtifaya uyum sağlamak için bekledikleri nokta Everest Base Camp. Şu an biz oraya geldik. 5538 metreye doğru yürüyoruz. Şimdi Everest'in bir kısmı Çin tarafında, Tibet tarafında, bir kısmı da benim yürüdüğüm Nepal taraflarında. Tibet tarafındakiler, yani Çinler buraya şey demişti, neydi? Chomolungma mı ne? Öyle bir şey demişler buraya. Yani dünyanın ana tanrıçası. O dağa onun adını vermişler. Nepallilerde daha önce de söylemiştim. Buraya Sagarmatha diyorlar. Yani burası için de cennetin zirvesi diyorlar. Buraya İngilizler 1850'li yıllarda gelmeye başlıyor. Buradaki işte yüksekliği, yüksek dağları, buradaki enteresan coğrafi yapıyı fark ediyorlar. Ve 1800'lerin ortasında buraya gelip burada araştırmalar yapıyorlar. Tabi o zaman bilmiyorlar ki dünyanın en yüksek zirvesi burada diye. Şöyle bir şeyler yapıyorlar işte. Şuraya zirve 13, zirve 15, zirve 17, zirve 12 diye isimler takıyorlar. Bu sırada Everest'te de zirve 15 diyorlardı. Şimdi bugün Everest'te neden Everest dediklerini de size söyleyeyim. George Everest diye bir adam varmış. Bu da İngiliz yine. Bu adam buraya gelmiş zamanında işte buradaki bütün tepelere, dağlara, tırmanış noktalarına isim vermiş, yollarını, güzergahlarını haritalaştırmış, belirlemiş. Ama o zaman da daha bilinmiyor ki burada hala dünyanın en yüksek dağı var. Şimdi o zaman başta İngiliz kaşifler olmak üzere bazı Avrupalılar da işte bu dağın ya da bu dağ sıra sisteminin bu alanın böyle çekiciliğine kapılmış ve buralara gelip en yüksek zirveye tırmanmak istemişler. 1920'li yıllara kadar da çok fazla 8000 üstüne yanılmıyorsam çıkabilen olmamış. Sonra 1920 yılında bir tane yine bir İngiliz adam var. Adamın adı George Mallory mi neydi? Bu George Mallory ilk defa 8000 metrenin üstüne çıkan insan olmuş. Yani dünyada 8000 üstüne çıkan ilk insan bu dağlarda George Mallory olmuş. Ondan sonra bu adam gitmiş gelmiş. İşte burada aktivite faaliyetlerinde falan bulunmuş. Ondan sonra 1924 yılında bu sefer yanına bir tane Andreev diye bir adam almış. Sonra hangisi Everest abi ben onu bilmiyorum, anlatıyorum. Şu galiba Everest. Ondan sonra Everest'e çıkmaya karar vermişler. Tabi ekip de var, Şarpa ekipleri de var. Ama bu Andreev'le bu adam çıkmaya karar veriyor ve adam bu ikisini en son zirveye 245 metre kalaya kadar görüyorlar. Yani adamlar neredeyse 8600 metreye çıkmışlar. Daha sonradan bu adamlardan hiçbir şekilde haber alınamıyor. Sonra bu işte George Mallory'nin cesetini ta 1999 yılında, yani neredeyse 75-80 yıl sonra buluyorlar. Sonra adamın üstündeki işte kıyafetlerime bakmışlar, düşüş açısına mı ne bakmışlar. Demişler ki muhtemelen bu adam zirveyi görmüş. Ama tabii buna dair bir kanıt olmadığı için mutlaka bu adam çıkmıştır diye resmi bir kayıta geçiremiyorlar. Ama o yüksekliğe çıkan ilk insan o olmuş. Diğer arkadaş hala bulunamamış cesedi. Şuraya bak be. Sonra bu olaydan işte 1924'te oluyor ya. 1953 yılına kadar birçok dağcı, birçok kaşif yine Everest'e tırmanmaya çalışmış.
Ama bunu becerememiş. Bunun bir sebebi var. En büyük sebeplerinden birisi de burada ölüm olunca 1924'lerde Nepal hükümeti bu yamacı tırmanışa kapatmış. Bu yamaç tırmanmak için daha müsait. İnsanlar 1953 yılına kadar hep şeyi denemiş. Tibet tarafından tırmanmayı denemiş. Orası çok daha zor olduğu için becerememiş. Sonra 1953 yılında Nepal hükümeti buradaki tırmanışlara tekrardan izin vermiş. Bir tane Şerpa adam vardı. İsmi Norgay mı ne? O adamı yanına almış. Bir tane Yeni Zelandalı Edmund Hillary diye bir herif gelmiş buraya. İşte bir tane yanına Şerpa almış ve Everest'te ilk tırmanışı Nepal, yani bu taraftan 1953 yılında Yeni Zelandalı bir herif gerçekleştirmiş. O zamanın teknik kıyafet yetersizlikleriyle de zaten bunu yapması çok muazzam bir olay olmuş. Oh. Şimdi bu dağlara çıkarken tabii ki bir sürü ölüm vakaları da olmuş. Çok tehlikeli. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi 8800 küsur metre olduğu için oksijensiz, o zamanki bilim adamları demiş ki ya buraya oksijensiz tırmanmak, oksijen tüpü olmadan tırmanmak çok zor, çok imkansız falan diye bir şey demişler. Yıl 1978 olmuş. Bir tane herif demiş ki ya bilim adamları abiler, ben buraya demiş oksijensiz çıkacağım demiş. İşte o dönem buna hani yapma etme falan demişler ama adam harbiden, yine yanılmıyorsam, yanına bir tane Şerpa almış. Hatta Şerpa'nın da oksijen tüpü yokmuş. 1978 yılında ikisi birlikte Everest'in zirvesine oksijensiz tırmanan ilk insan olmuşlar. Bugün artık biraz daha normale dönmüş ama bugün için bile oksijensiz tırmanmak yine de çok tehlikeli deniyor mu? Sonra bu ilk oksijensiz çıkan adam var ya, kaç sene sonra, 5-6 sene sonra gelmiş, demiş ki lan ben tek başıma çıkacağım demiş ve tarih kitaplarına 1978 yılında ilk defa solo çıkış, tek başına çıkış olan çıkış gerçekleştirmiş. Sonra bir Polonyalı gelmiş falan, çıkmış derken ondan sonra artık Everest'e çıkmak artık olağan olmuş. Bu Polonyalı bir ekip var bir de. Bakın bu ana kadarki bütün çıkış denemeleri böyle havalarda ya da böyle musonun yeni başlamaya çıktığı dönemlerde yürüyüşler yapmış. Bu Polonyalı ekip kışın çıkmış. Yani karda, kışta. O da işte 1980'lere doğru. Onların yaptığı çıkış da aslında çok önemli. Kışın çıkmak ya. Yine yani 1980'ler çok yeni değil. O zaman da teknik kıyafetler o kadar aman ahım şahım değil. De abi hani yol yok, biz nereden gidiyoruz ya? Şuraya taş dizmişler. Oradan gidelim. Evet. Base camp orası. Ne kadar fazla çadır var. Bu kadar insan şu an Everest'e tırmanmayı deneyecek ya. Vay be, ben bu kadar beklemiyordum. Bir dünya çadır var orada. Artık Base camp ve Everest tamamen gözler önünde. Abi nasıl çıkıyorsunuz ta oraya? Bu kadar insana yemek yiyecek ikmali de çok zor. İşte bu insanlar sırtında getir götür yapıyor ya da işte katırlarla, yaklarla götür getir işlemlerini yapıyorlar. Buraya bile helikopterle geliş var. Vay be. Ha dün de, ha yarın da, ha bugün de falan derken Everest'in dibindeyiz. Oo, bayağı kalınmış bu. Kırılmadı. Ve sonunda kaç gün sürdü? 11-12 gün mü sürdü? O Everest Base Camp rotasının son noktasındaki o meşhur taş. O yazıya geldik. 5364 metredeyiz.
Abla gelinlikle gelmiş. Bir sürü burada firma var. Yanılmıyorsam bireysel çıkış bazı izinleri tabi. Ama bu gördüğünüz şeyler firmalar, işte 8 kişilik, 10 kişilik, 12 kişilik gruplar halinde sizi işte günden güne zirveye çıkartıyor. Ben karıştırıyor olabilirim. Everest bu değil de şu arkadaki de yanılmıyorsam o zirve Everest. Burayla ilgili bir hikaye anlatacağım. 98 yılında şey olmuş. Az daha bu Everest çıkışları tamamen yasaklanacakmış. Çünkü işte 2 tane farklı firma, tamam mı? Şimdi bunlarda başarı şu. Ekiplerini zirve gördürebilirlerse bu demek ki başarı demek. Bu onlar için referans demek. 98 yılındaki çıkış sırasında hava koşulları falan hiç müsait değil aslında. Yani kötüleşmeye başlıyor ve istenilen saatlerde bilmem kaç metreye varamazsak geri dönelim diye iki ekip lideri de anlaşıyor aralarında. Ama bir yandan da şimdi şöyle bir şeyler oluyor. Şimdi sonuçta ekip liderleri ister ki kendi tur firmalarının ekibi, yani konukları zirve görsün. Çünkü bunlar için dediğim gibi iyi bir referans. Koşullar aslında kötüye gidiyor ama iki ekibin de lideri zirve yaptırmaya çalışıyor. Çünkü işin içinde var, klasman var. Ondan sonra işte dönüşte çıkamıyorlar zirveye. Dönüşte artık çok hava şiddetli ve kötüleşmeye başlıyor. Artık liderler geri dönüş emri veriyor ama işte 2 tanesi şurada kalmış, 3 tanesi burada kalmış. 5 tanesi burada kalmış. Hem kar tipi bastırıyor hem hava bozuluyor. Bir yandan da karanlık çökmeye başlayınca 98 yılında 2 ekipten toplam yanılmıyorsam burada, ya şu an rakamını unuttum. Aslında okumuştum anlatacağım diye size ama en az 8-10 tane insan ölüyor. Ölme sebebi de tamamen işte bu dediğim olay aslında. Bu hırs, yani bizimkiler zirve yapacak derken ölüyorlar. Daha sonra Nepal hükümeti de ya da dünya genelinde bu tarz yolculukların yapılması soru işareti oluşturmuş. Ama daha sonradan tekrardan yapılmaya başlanmış. Bilenleriniz vardır. Bunlar yüksek irtifa çadırları. Kara, buza falan dayanıklı. Etrafında taşa, kuma falan gömüyorlar. Dayanıklı oluyor. Baktım göremedim. Bu millet nereden yürüyor ya? O tepeye nasıl çıkıyorlar? Çözemedim. Abi altımızda toprak gibi gözüken yerlerin çoğu aslında buz. Buzun üstündeki taş tabakalar. Sonunda Everest Base Camp'a ulaştık. Bayrağımızı da açtık. 11-12 gün sonunda Everest'teyiz. Türk bayrağını da açtık. Şimdi bir 10-11 günde geri dönme zamanı. Namaste. Thank you. Abi insanların buradan 8000 küsür metreye, 8800 metreye çıkmaları en az 1,5 ay sürüyormuş. 3 aya kadar buluyormuş. 3 ay, 2,5-3 ay bekleyip de çıkamayanlar da oluyormuş. Maliyetleri en az $40.000'la $75.000 arasında da değişiyor. Siz tabii ki diyelim ki 1,5 ay hesapladınız ama hava kötü, bekliyorsunuz bir hafta, 10 gün, 20 gün ideal hava koşulu oluşsun diye. Tabii ideal hava koşulu oluşana kadarki süreçte de maliyetiniz de bir yandan artmaya devam ediyormuş. Gerçekten hem riskli hem maliyetli bir yolculuk ya. Evet, şöyle 360 derece bir bakış atalım. Ondan sonra yolumuza gidelim. Şanslıyım, hava çok güzeldi. Yolculuğumuzu sağ salim tamamladık. Şu dağların adını bilen var mı? Mesela bunun adı ne? Bunun adı ne? Onun adı ne? Şunun adı ne? Bunun adı ne? Şu arkadaki Everest, o yarım gözüken. Şanslıyız, normalde orada bulutlu olur, insanlar göremezmiş. Bunun adı ne? Nasıl böyle? Bunun adı ne? Onun adı ne? Onun adı ne? Mutlaka bilen birisi vardır. Saniye saniye yazar. Ya burada şimdi ben turla gelmedim ya. İşte rehberlere falan soruyorum da biraz daha ağız burun eğdiler, çok da yapmayayım dedim, rahatsız etmeyeyim dedim. O yüzden yoksa hepsinin adını tek tek öğrenirdim de çok da insanları rahatsız etmemek için sormadım.
En azından Everest'in hangisi olduğu belliydi. Onu gördük. Zaten buraya geliş amacı geliş amacımız da oydu. Dönüş rotasına geçtim. Eğer erken dönersem bakın nereye gideceğiz. Kalapatar var ha. Kalapatar'a gideceğiz. Oradan da güzel bir şekilde Everest gözüküyor. Biraz hızlı döneceğim şimdi. İşte benim nazlı Bir sürü şerpa var. Kaç gündür şu yolda aslında çok bir yandan duygusala bağlıyorum, biliyorsunuz mu? Adamlara yazık günah, 20 kilo çantayla o dağlara çık gel 3-5 dolar kazanıyorlar. Bir yandan da işte burada böyle bir rota oluşmuş ki bunlar da aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tabi dünyada bir sürü zor iş var ama hani günde onlarca kez gözünüzün önünde böyle zorlanan insanları görünce de kafam karışıyor, ne bileyim. Allah kolaylıklar versin, ne diyelim. Biraz midem bulandı, o yüzden çok yavaş yavaş iniyorum. Abi şu oluşumlara bakıp da cidden hayret etmemek elde değil ya. Yanlış hatırlamıyorsam işte yüz binlerce yıl mı diyeyim, milyonlarca yıl önce diyeyim. İşte bu Himalayalarda iki tane farklı yer tabakasının karşılıklı karşılaşması sonucunda bir tanesi alta giriyor, bir tanesi de üste çıkıyor. Aslında dünyanın birçok yerinde bu tarz örnekler mevcut. Ama buradaki iki tane yer tabakasının çarpışması ve o yer tabakaların hareketi o kadar uzun yıllar devam etmiş ki 8800 küsur metrelerce yükselecek kadar bir hareket sağlanmış bu. Yani bir taraf yer aşağısına giriyordu yanılmıyorsam, bir taraf da yer üstüne çıkmaya devam ediyor. Yani o taraf aşağı indikçe bu tarafı üste çıkartıyor. Ve emin değilim. Yani hatta zaten o yüzden şey diyorlar ya, işte Everest'in zirvesinde işte deniz kabuğu mu ne bir şeyler bulundu. Yani zamanında yüz binlerce belki milyonlarca yıl önce Everest'in tepesi de belki de deniz seviyesinde bir tabakaydı. Şimdi bunu işin uzmanı olarak değil de hatırladığım kadarıyla anlattım. Bir şey daha söyleyecektim ben. Şöyle Everest'in hareketi yanılmıyorsam yani yükselmesi de hala devam ediyor. Yani şu an hala işte ne bileyim 100 yılda 1 santim ya da 200 yılda 1 santim gibi bir şey. Hala bir yer tabakası devam ediyor. Burada böyle yer hareketleri zaten devam ettiği için de biliyorsunuz bu Himalayalar bölgesi de deprem bölgesi. En son işte yakın zamanda da deprem olmuştu burada. Nepal'de 9000 tane insan ölmüştü. Şimdi Gorakship'e geldik, saat 1:30. Bu insanlar Kalapatar'a gidiyor. Kalapatar'da yaklaşık 2 kilometre ötede saat 1:30 460 rakım alıyormuşuz. Orada yüksek. En az bir yarım saat dinlenelim. Kendimi çok kötü hissetmezsem ben de düşeceğim onların peşine, Kalapatar'a gideceğim. Geleceğim. Yarın sabah da direkten
11-12 kilometre aşağıdaki şehre ineceğim, köye ineceğim. Şimdi saat tam 2 ve tam 2 kilometrelik yürüyüşe başladık. Hava biraz soğudu, kapattı. Henüz Everest tarafı kapatmadı, orası daha açık. O bulutlar oraya gelmeden inşallah şu tepeye varırsam oradan da güzel bir manzara göreceğiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bırakın para verip Everest'e çıkmayı, üste para verseler çıkamam. Gerçekten has safhada irade, güç, inanç. Yani abi gerçekten kolay değil. Çok zor bir şey ya. Yapanlara helal olsun. Hele o Tuş Fındık yok mu bizim milli dağcımız, milli gururumuz. Abi sen o kadar dağa nasıl çıktın ya? Şimdi fark ettim ya. Meğersem benim bu yolculuğumun üstündeki en yüksek zirve burasıymış. 5600 küsür. Sırf 5600'e çıktım demek için çıkacağım. Kongalama Pas'tan daha yüksekmiş burası. Gerçekten az kaldı ama şu noktadan sonrası var ya, kesinlikle vücudun gücü değil, motivasyon gidiyor. Vücudun gücü kalmadı. Ve ineceğimiz köy gözükmüyor bile. Hey gidi. Bir de bunun inişi var. Şu bayraklı yer galiba. Varış noktamız. 5646 5647 5648 sonunda 5648 şaka gibi ama bittim. Beni biri indirsin, helikopter çağırın. Ben bittim. Daha da inemem. Helikopter çağırın. Şu an benim bildiğim, da ben bunu da yeni öğrendim çıkarken, Everest Base Camp tren rotasında Tripas dahil çıkabildiğiniz en yüksek rakım burası abi. Şu en geride gözüken bulutlarla tepesi kaplı olan galiba Everest. Şu an geldiğimiz nokta Kalabatar. Dediğim gibi 5648 metre. Abi Limchi Kongala mı ne? Şu en arkadaki Amadablam. Aşağıdaki abi söyle, ben duyuyorum. Amadablam'ı zaten biliyoruz. Abi biz de Everest manzaralı Momolu çalarız. Bir tek onu biliyorum. Yine yetmedi. Neyse biz sola çalalım. Everest manzaralı daha önce kopuz çalan oldu mu bilmiyorum ama olmadıysa da onda da ilk olak. Bu kadar da teşekkürler beni izlediğiniz için, bana katlandığınız için. Fotoğrafçı oldum burada. Şu yeşilli ablayı buraya kadar çıkardım, fotoğraflarını çektim. Sonra tam inecektim, bu abiler geldi. Onların da fotoğraflarını çektim. Onlar da benimkilerini çekti. Güzel oldu. Biraz tehlikeli bu kaya. Normalde insanlar şuraya kadar çıkıyor. Biraz böyle aklı selimler buraya kadar çıktı. Evet. Çok da soğuk, insanın eli ayağı tutmuyor.
Artık çıkmayacağız, ineceğiz. Allah, çok mutlu oldum. Allah, in. Söyle beslerim seni. Söyle koklarım seni. Ulan ne değişik adamım ha. Biraz önce hüp hüp koşuyordum. Şimdi Barış abi açtım. Şu hayatta vallahi Barış Manço, Kemal Sunal nenem vefatına en çok üzüldüğüm üç insan. Kurban olam, yol ver geçer. Sevdiğimi son bir olsun, yakından gören. Ah, bir de Neşet babamız var. Karlı dağlar kara bulun içinde, yaylası hüzünlü yöresi bir hoş. Hayalın düğünü töresi bir hoş, bir hoş. Görmeyince sezilmiyor mihriban, Sıradaki parça tüm sevgide kavuşamayanlara gelsin. Bu arada Kazım Koyuncu'ya selam ve rahmetle. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını, babanı yıldırdım. Ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara, Doysun kara topraklar. Namaste. Allah bir haftadır eşeği öldürdü ya. Vay. Evet. Türkülerle Everest devam ediyor. Bakalım sıradaki şarkı. Ötme bülbül yarim hasta, ötme bülbül yarim hasta. Evet, türkülerle Everest sıradaki şarkıyla devam eder ama türkülerle demek doğru biraz. Türkülerle Everest'i Aşık Veysel'le sonlandırıyoruz. Bu bölümün de sonuna geldik. Umarım buraya kadar dinlemişsinizdir. Selamlar, sevgiler. Dost benim sardığım yarim kara topraktır. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Mehmet Kuni Beyraniye, Rani medet medediyem. Abi çok bir oynayasım geldi ama bu yolda sürekli insanlar gidip geliyor, utandım ben. Şu vadinin arkasına gideceğiz ama orayı görmüş oluruz. Hem de oynarız. Allah! Ey git! Yallah! diye koştum. Ne oldu anlamadım. Yolda duygusala bağladım. Oynamayacağım. Gorakşip'e tekrardan indim. Çıkarken bitmek bilmedi. İnerken de abi o kadar oyalandım, o kadar sallandım, oynadım, sağa girdim, sola girdim. Çabucak indik. Şimdi hangisi benim olaydı? Onu hatırlamıyorum ama.
Geldik şimdi. Seçebiliyor musunuz bilmiyorum ama kar yağıyor. Dün de yağmıştı ama dün 6-7 gibi yağmıştı. Bugün de erken başladı. Hay anam be. Heybete bak. Abi yemek vardı şimdi. Vallahi yukarılara çıktıkça yemeğin kalitesi de düşüyor. Çomen söyledim, bu nasıl çomen anlamadım. Burada da dalbatın dalı var. Normalde bedava olan bu çorba bu irtifada 450 rupi. Bu da 800 rupi. 500 rupi de odaydı. Günü böyle kapattık. Ah, bilseniz kuru fasulyeyi ne kadar özledim. Hele taze fasulyeyi ya da dalından erik yemeği. Ya da o kokulu çilekleri hüplete ısırmayı. Kaç senedir dalından doğru düzgün meyve yemedim ya. Şu gezmek falan evet güzel hoş da. Sütlaç özledim anne. Anne sütlaç özledim. Çok özledim sütlaçı. Ah, bir ailemizde daha tık attık. Everest Base Camp'ı gördük. Kalapatar'ı gördük. Bugünü özetleyeyim. Ne yaptık? Lobitçi şehrindeydik dün. 4800-4900 civarında. Sonra 4-5 kilometre Gorakship'e geldik. Gorakship dediğimiz nokta Everest Base Camp için, trekkingçiler için. Yürüyüşün son noktası. Biz burada Gorakship'ten sonra Everest Base Camp'a yürüdük. Yaklaşık 3,5 kilometre. Orası da 1364. Şu an bulunduğum yer benim 5175. Everest Base Camp 5364. Oraya gittim 3-4 kilometre. Geri geldim. Sabah da bir 3-4 kilometre, 5 kilometre falan yürüdüm. Ondan sonra tekrar Gorakship'e geldim. Base Camp'tan sonra Kalapatar'a çıktık ya, o yokuş. Kalapatar değişik yollardan hayatı boyunca görmüş olduğu en yüksek zirve oldu. Uçaklar hariç. 5648 metreyi görmüş olduk. Orası çıkmam 2 saat sürdü. İnmem geze indiğim için 1 saat sürdü. Bu kaldığım yer 500 rupi. Eğer yemeği buradan yersen 500 rupi. Eğer yemeği buradan yemezsen 2000 rupi. Ben buradan çorba içtim. Yemek de yedim. Ondan sonra tahmini sabahta bir çay içerim. 2100-2200 rupi maliyetle Everest Base Camp'ta bir gün geçirmiş oluruz. Yarın planım benim Duzongala diye bir yere gitmek. 11 kilometre. Duzongala 11 kilometre. Değişik yollarda hallerine bir tık daha attı sizlerin sayesinde. Bana bu zamana kadar destek olan, beğen butonuna basan, ne bileyim yorum yapan, arkadaşlarına öneren, katıl butonuyla destek olan, bugün bu kadar maliyetli bir zirveye gelmemi sağlayan sizlere çok teşekkür ederim. İyi geceler. Sütlaç çok özledim. Türkiye gelince biri bana sütlaç yapsın.